Ben bir tane daha yemeye karar verdim. Çok güzel olmuş çünkü. Pirinç omleti. Enfes. Hadi yapılışı izleyelim. Merhabalar, harika bir omlet yapacağız. Biraz farklı ve değişik. Pirinçli omlet nasıl yapılır? Zeytinyağımız, haşlanmış olduğumuz pirincimiz, tavamızın büyüklüğüne göre yumurta sayımız 4 tane, tuzumuz, olmazsa olmaza kırmızı biber ve karabiberimiz var. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Aşamasına geçmeden önce tavamızı güzelce yağlıyoruz. Biraz da buraya yağ bırakıyoruz. Sonra istediğiniz kadar sağlık durumunuza göre tuzumuzu atıyoruz. Ben pirincimi haşlarken tuz atmadım. Çok kolay, yapımı basit ve bir o kadar da lezzetli bir omlet olacak. Farklılıklar yaratmak zorundayız. Artık hep aynı şeylerden insanlar yemeye sıkıldı. Herkes aynı şeyi yemekten sıkıldı. Farklı arayışlar içinde, farklı işlemler içinde. Sürekli bir yerleri araştırıyor, sürekli bir yerlere bakıyor. Ben de o insanlardan biriyim. Farklı arayışlar içinde olan. Güzel şeyleri arıyorum. Bana fark katabilecek değişik lezzetleri arıyorum. Bakın güzelce karışımımız oldu. Şimdi ocağa gidiyoruz. Evet. Şimdi ocağa geçiyoruz. Bu şekilde ocağa koyduktan sonra ağzını kapatıyoruz ve pişmesini bekliyoruz. Bakın harika oldu. Şimdi bunu ben sallayacağım ve ters çevireceğim. O zaman görüşeceğiz. Gerçekten çevirmesi çok kolay oldu. Korkuyordum ters çeviremeyeceğim diye bunu. Ama o kadar basit ters çevrilir ki, hatta ben spatulamı bulamadım. Metal spatulamı. Bu kalın kaşıkla çevirdim ve bir çırpıda çevrildi dağılma yapmadan. Güzelce oldu. Şimdi kapatıyorum ve 1-2-3 dakika daha ocakta kalıp altını kapatıyorum. Bakın kabardıkça da kabarıyor. Ağzını kapatıyorum ki iyice kabarsın, kendine gelsin. Kahvaltıda harika bir seçenek olacak bizim için. Görüyorsunuz. Oh, mis gibi. Harika oldu. Şimdi bunu ters çevireceğim ve sizlere göstereceğim. Tam tepsimi bu şekilde kapattım. Ters çevirip dönüyorum. Görüyorsunuz, ters çevirdim. Şöyle bir saniye. Altı pişmeyi görüyorsunuz. Bu altı. Bu da üstü. Harika bir sonuç elde ettik. Harika bir kahvaltı olarak bunu tüketeceğiz. Şuradan kenarından, küçüğünden bir dilim denemek isterim açıkçası. Şimdi lezzete bir bakalım.
Bakın altı da 1. Üstü de 1. Elimle yemek istiyorum aslında ama yapacak bir şey yok. Sizin için nazikçe, kibarca. İçinde şu şekilde göstereyim bakın. Oo. Harika. Harika. Tam anlamıyla harika. Bunu daha da güzel harika yapmak istiyorum. Daha da güzelleştirmek istiyorum. Bu şekilde. Bu daha da lezzet katacak. Daha da zevkli hale getirmek için yiyecek olanlara afiyet olsun, kazanacak olanlara kolaylık versin, hazırlayacak olanlara çok çok kolay gelsin diyorum. Ve bunu denemeyi unutmayın. Muhakkak deneyin. Ben ilk gördüğümde yenir mi bu ya, yapılır mı demiştim. Lezzetli olmaz demiştim. Lezzeti 10 numara 5 yıldız oldu. Tahmininizden daha güzel. Ben olsaydım benim gibi denerdim ki ben denedim. Çok memnun kaldım. Harika bir seçenek. Harika bir güzellik. Ben hatta böyle hala yemeye devam ediyorum.